Hola a todos y bienvenidos. Hallo an alle, herzlich willkommen. Today I talked to my dear friend Jülide about learning languages and her experiences about it in 4 different languages. Yabancı dillerin hayatımıza olan etkisinden de bahsettik. Biraz uzun oldu ama çok faydalı bulacağınıza eminim. Empezamos con español. Vamos. Hola Jülide, ¿cómo estás? Muy bien, Rabun, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Puedes presentarte un poco, por favor? ¿De dónde eres, dónde naciste, dónde creciste y dónde vives ahora? Sí, pues me llamo Julie, es siempre lo que digo, en realidad mi nombre es Jülide Aşçı, ya lo sabes. Pero Julie es más fácil porque siempre estoy en un ámbito internacional, entonces es más fácil. Y no me preguntan de dónde viene ese nombre, dónde nací, justamente lo que me preguntaste tú ahora. Pero bueno, si decido decir mi nombre real, siempre me preguntan de dónde es o si significa Julie o si es Julia o algo parecido. Pero si me preguntan, les digo que es un nombre turco. Entonces, mi familia es turca, pero bueno, al mismo tiempo yo nací en Alemania, entonces les digo que soy alemana con un background turco. Nací en una ciudad que se llama Hannover en alemán o Hannover en español. Y nada, crecí ahí, viví ahí hasta los 17 años, o sea, hasta que egresé del colegio. Y de ahí me fui a vivir en diferentes países, para resumirlo. Muy bien. ¿Y ahora estás En Bruselas. Vivo aquí desde hace un mes, o sea, es bastante fresco. Empecé unas prácticas en la Comisión de la Unión Europea, en una Executive Agency, o sea, una agencia que, digamos, implementa las cosas de la Comisión, más o menos eso, sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo ya te conozco bien y sé que te gustan los idiomas. Y mi pregunta sería, ¿qué idiomas hablas y en qué orden aprendiste los idiomas que hablas? ¿Cuál fue primero, cuál fue después? ¿Y cómo los aprendiste? ¿Como en el curso, internet, con los amigos, así? Pues los primeros 2 idiomas los aprendí en casa, o sea, el turco por mi familia y el alemán porque nací en Hannover. Y son, digamos, mis 2 idiomas maternos. Y después, pues el inglés en la secundaria y también el español, el castellano, como dicen en Argentina, porque después del colegio fui a vivir un año en Córdoba, Argentina, y ahí lo mejoré un poco. Y después, en la universidad, empecé con el francés. Hice un intercambio en Francia de Erasmus, donde lo mejoré también. Y al final, español, francés, sí, el portugués también. Empecé a tomar clases durante la universidad y después, o sea, lo dejé, pero al final, el año pasado, cuando empezó la pandemia, lo rearranqué y ahora estoy tomando clases de portugués en línea. O sea, sigo con el hábito que empecé durante la pandemia con clases online. Y nada, y ahora estoy como, digamos, B1 o B2 como nivel. Y un poquito también, si eso cuenta, hablo un poco de amhárico, que es el idioma oficial de Etiopía, o amariña, como dicen ellos. Sí, eso diría nivel A1, es más para poder comunicar con la gente en la calle. Para eso. Ok, muy bien. ¿Y aprendes el portugués de Brasil o Portugal? De Portugal. Me parece más, sí. Bueno, es otro debate que podríamos entrar, no lo tenemos que hacer, pero sí, para mí suena
más interesante, tiene como no sé, algo más profundo que me gusta mucho del portugués europeo. Entiendo. Okay, Julide, thanks a lot for your answers. My question is, what do you like the most about learning languages? First of all, when you learn a language, you don't only learn a language, you learn everything that comes along, right? So behind every language, you have the mentality of the people who speak it, you have a culture, you have the people, you have the countries. So when you learn a language, you don't just learn a tool to communicate. You learn much more. You learn a new perspective. You learn to see things differently, basically. And you can see it through expressions. You can see it, I don't know, the way when you talk to people. Yeah, I don't know. I don't know how to express it with more concrete terms, but that's what I like the most. So when you learn a language, you learn a new perspective and you kind of dive into a new culture. So yeah, I mean, in sum it would be that. But then of course there's also this thrill to get to know another country, another culture. So how can I say? Maybe it's rather the thrill to learn something new. Okay, so anything that you learn new, it will give you the capacity to do things differently, and the language is the key to so many doors. So yeah, more or less that. I don't know if it makes sense or if it's too blurry, but Yeah. Okay, I got it. Thanks. Yeah, great answer. How did you find motivation to learn languages, and what motivates you the most? Actually, you kind of replied this question, but still, I mean, how do you find the motivation? Like, would your friends, I mean, making friends would help, or I don't know, any video, any song that you like, or? Yes, so it's not really specific songs or books or literature or cinema that made me be curious about languages. It's more the ability to be part of another culture. So if you move, so I've moved a lot in my life, and I realized when you are able to speak the language of the culture that you live in, you see much more than someone who just lives his or her life by speaking English or his maternal language. So basically, in order to be able to connect to the people that I live with, I started learning languages wherever I go, or wherever I feel it's necessary. But of course, it's also a nice thing to actually understand songs and cinema in their original language, let's say. So I understand that can be also something nice. But for me, it's really to be able to connect to the people that live in my environment. I see, got it. Then a question that is related actually. Do you insist talking to someone in his or her language if you can, or you don't care? Like, let's say you meet someone from Colombia, do you insist talking to this person in Spanish, or you don't care? Would you insist? Like in my case, for example, I would like to talk to the person in the language if I can speak. So what is it? How is it in your case? Well, it depends. I mean, it depends on who is in front of me. So sometimes people who come to a different country, they would like to practice their English or German or whatever. And when I see that it's really important on the other side, I speak the language which the other feels most comfortable to speak to me. Because for me, it doesn't really make any difference, in the sense that maybe with Portuguese would be different, because I still have the need to practice it, you know, because I would like to improve, and then I would try to do it in Portuguese. But if I see that the other person is more comfortable in speaking English or whatever language, or French, here in Brussels it also happens, then I don't insist. And especially in the other languages that I think that I
speak well, I don't see the need of, practicing it. I see. Okay, it mostly depends on the language and depends on the situation, let's say. And on the person, yes. Which languages did you study in during your university education? As I know, your bachelor was in German. I think, and then your master's in English and Spanish. So can you tell shortly how it was? The languages you used during your educational background. Yeah, it was German during my bachelor's, English during my master's, and I write my PhD thesis also in English. But my university is in Spain, in Barcelona, so with my supervisor we discuss things in Spanish, but I write it in English. So it's just English and German. I see. Okay. Also, auf welche Sprache kannst du dich am besten ausdrücken? Oder kommt das darauf an? Also zum Beispiel beim Schreiben ist das auf Deutsch eher, beim Sprechen Türkisch oder wie ist das bei dir? Ja, auf welcher kann ich mich am besten ausdrücken? Auf keiner. Das kann ich dir sagen. Es herrscht so dieses Bild von multilingualen Personen, die sich ganz eloquent in verschiedenen Sprachen ausdrücken. Leider ist das gar nicht so. Auf jeder Sprache, in fast jedem Kontext stehe ich da an irgendeinem Punkt und sage, wie heißt das nochmal? Weißt du? Eigentlich habe ich dann das Gefühl, dass ich auf keiner Sprache 100% mich gut ausdrücken kann. Okay. Aber natürlich in den meisten Fällen in meiner Muttersprache, was jetzt ist immer schwierig, das zu definieren, wahrscheinlich eher auf Deutsch als auf Türkisch, würde ich sagen. Aber wie du eben auch schon angedeutet hast, es kommt auch ein bisschen auf das Thema und auf den Kontext an. Ne? Wir haben eine Arbeitssprache, wir haben eine Studiersprache, wir haben eine Sprache, die wir unter Freunden sprechen. Also wenn ich über meine Doktorarbeit spreche, dann kann ich das am besten auf Englisch, weil ich sie auf Englisch schreibe und die ganzen Wörter auch auf Englisch benutze. Deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig, das auf Deutsch oder selbst auf Türkisch zu erklären, weil, es geht in meiner Arbeit auch um die Türkei und deshalb ist es manchmal ein bisschen komisch, wenn ich das nicht auf Türkisch ausdrücken kann, obwohl es ja gerade darum geht. Aber genau, es kommt ein bisschen auf diese Working Language an. Genau. Und natürlich auch, auf welche Sprache du mit deinen Freunden redest und über welche Themen du mit deinen Freunden redest. Ja. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange man jetzt welche Sprache gesprochen hat. Wenn ich jetzt lange Zeit in Deutschland war oder lange Zeit in der Türkei war, dann ist mein Redefluss in der Sprache auch ein bisschen besser. Mein Ex-Freund kam aus Argentinien, das heißt, wir haben viel über bestimmte Themen mit ihm auf Spanisch gesprochen. Deswegen war es für mich einfacher, auf Spanisch über bestimmte Themen zu reden. Und jetzt hier in Brüssel ist es auch nochmal ein ganz krasser Mix aus Englisch, Französisch, weil Alltagssprache ist hier Französisch. Türkisch. Ich habe ja auch schon wieder einige Türken und Türkinnen kennengelernt, mit denen ich auch viel mixe. Und das ist eher so eine englischsprachige, oder wie soll ich sagen, nicht englischsprachige türkische Community, aber schon eher Personen, die in einem internationalen Bereich arbeiten und dann ist halt oft die Arbeitssprache Englisch. Das heißt, da ist auch nochmal anders, da kann ich auch viel, normalerweise, wenn ich in meinem deutsch-türkischen Kontext bin, dann mischen wir viel Deutsch und Türkisch. Und hier, ja, kennst du sehr gut. Und hier fühle ich mich zum Beispiel auch sehr wohl, wenn ich Englisch und Türkisch miteinander vermische. Wenn mir dann ein Wort auf Türkisch nicht einfällt, dann sage ich es eben auf Englisch. Ja, wie ich das jetzt eben auch auf Deutsch gemacht habe. Oder eben, als wir auf Spanisch gesprochen haben, habe ich auch ein paar englische Wörter benutzt, weil, ja, ich weiß, dass du die Sprachen sprichst. Deswegen, ja, fühle ich mich inzwischen wohl, mir immer die Wörter aus anderen Sprachen zu picken, die mir dann gerade einfallen. Und ich muss sagen, es ist für mich nicht mehr so negativ konnotiert wie früher. Ich meine, wie früher, als ich jung war oder jugendlich war,
konnte ich das irgendwie nicht so gut ertragen, Deutsch und Türkisch miteinander zu vermischen. Weil mir das irgendwie, es kam mir immer so vor, als käme das aus einem, wie soll ich sagen, aus dem Grund heraus, dass wir oder andere das nicht auseinanderhalten können. Also aufgrund von fehlenden Kapazitäten, die eine oder die andere Sprache vollständig zu sprechen. Aber das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Also wenn ich so streng mit anderen bin, müsste ich genauso streng mit mir sein. Und da ich das dann lange Zeit nicht war, habe ich auch gedacht, es ist eigentlich total doof, so zu denken, weil es ist, wie soll ich sagen, es ist eine Gewohnheit. Ja? Wir sind es gewöhnt, bestimmte Wörter auf bestimmten Sprachen zu sprechen. Dann finde ich es auch legitim, vorausgesetzt die andere Seite versteht alle Sprachen, auch diese anderen Wörter zu benutzen. Ich meine, ein ganz typisches Beispiel, das benutzen, oder wir machen uns ja auch manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen darüber lustig, aber wir lachen schon manchmal drüber, dass wir oft sagen, geçen gün Stau vardı. Ja, das Wort Stau. Ne? Ich finde, es ist halt ein Wort, es ist kurz und es drückt genau das aus, was du sagen willst, während du auf Türkisch sagen musst, irgendwie, es gab viel Verkehr oder so, weißt du? Oder ja, andere Wörter wie krank benutzt man auch sehr oft. Termin, ich liebe das Wort Termin. Genau, Termin ist ein anderes, ja, vielleicht fallen dir noch mehr Beispiele ein. Genau, auf welcher Sprache ich mich am besten ausdrücken kann, das war, glaube ich, die Frage. Auf keiner so richtig, aber dann, ja, auf allen irgendwie, je nach Kontext. Verstehe. Ich verstehe dich wirklich zu gut, was du eigentlich gemeint hast. Bei mir ist es genauso, also du kennst mich ja, also ich wohne in Wien seit 12 Jahren und wenn ich mich zum Beispiel, ich habe ja auf Deutsch, also mein Studium habe ich auf Deutsch abgeschlossen. Wenn ich über ein Thema rede, das halt was zu tun hat mit der Uni, zum Beispiel über meine Diplomarbeit, die Fachbegriffe besonders kenne ich natürlich nur auf Deutsch. Also auf Türkisch auch, aber nicht so gut wie beim Deutschen eigentlich. Deswegen, wenn meine Mutter mich fragt, worum es geht oder ob ich halt über mein Projekt sprechen könnte ich schon, aber es wird ein bisschen schwierig sein halt mit diesen ganzen fachlichen Ausdrücken halt. Also deswegen verstehe ich sehr gut, was du gemeint hast. Ja. Okay. Ja, also das hast du eigentlich auch beantwortet, aber welche Sprache verwendest du jetzt? Also zurzeit mehr, das wäre wahrscheinlich Französisch und Englisch hast du gemeint und ein bisschen Türkisch, weil du jetzt in Belgien bist. Und manchmal Deutsch mit deutschen Kollegen, obwohl es nicht so viele gibt, muss ich auch sagen. Welche Sprache magst du am liebsten sprechen? Warum? Und hat das mit den Leuten etwas zu tun, mit denen du kommunizierst, oder kommt es auch darauf an? Also welche Sprache macht dir am meisten Spaß, hätte ich jetzt gefragt. Oder gibt es keine konkrete Antwort vielleicht? Alle machen mir Spaß. Es gibt keine, die mir keinen Spaß macht, ehrlich gesagt. Ich finde sie alle schön, ja, für das, was sie halt sind. Ich muss sagen, was mich oft ärgert, ist, dass ich auf Deutsch manchmal nicht so gut sprechen kann, wie ich gerne möchte, weil es ja eigentlich meine Muttersprache ist. Deswegen habe ich da höhere Ansprüche an mich selbst und wenn ich die nicht erfüllen kann, dann frustriert mich das manchmal, was eigentlich nicht so sein sollte, aber ja, da kann ich irgendwie nichts machen. Aber ich finde alle schön. Also ich habe ja auch 3 Jahre Deutsch unterrichtet, deswegen inzwischen gefällt mir meine eigene Sprache auch viel mehr als früher. Aber ich weiß auch, wie kompliziert sie ist. Deswegen, wie soll ich sagen, herzlichen Glückwunsch an dich, dass du so gut Deutsch gelernt hast und es echt sehr gut anwenden kannst, weil, ja, ich habe mitbekommen, wie schwierig es ist. Alles klar, danke. Türkçe'ye geçiyoruz. İyi, hadi bakalım. Jetzt mal auf Türkisch. Şimdi Türkçe biraz klasik bir soru olacak. Rüyalarını en çok hangi dilde görüyorsun? Almanca mı, Türkçe mi? Yoksa o anda hangi dille daha çok meşgulsen o dille mi? Ya büyük ihtimal son dediğin oluyor. Yani tam bilemiyorum aslında ama büyük ihtimal öyle. Yani o kadar farklı olabiliyor ki her tür dilde görmüş oldum bugüne kadar ve yani bir teorim yok veya bir hani somut bir yorum yapamam bu konuyla ilgili. Ama yani bazen gün içerisinde 4 farklı dil konuştuğum için
belki dediğin gibi hani en çok hangi dili konuştuysam o anda ve o gün o dilde görüyorumdur veya o gün konuştuğum kişiler etkiliyordur. Hani bilmiyorum, annemle mesela her gün telefonda konuşuruz. Belki uyumadan önce onunla konuşsam o etkiler. Yani bilemiyorum açıkçası ama her dilde gördüm, onu diyebilirim. Almanca öğrenmeye ilk anaokulda mı başladın yoksa evdeyken anne babanla mı başladın? Yani mesela özel öğretmen ya da televizyon programları vesaire gibi. Yani hani Almanya'da doğup büyüdüğünü biliyorum. İlk ikisiyle hani nasıl başladı Türkçe ve Almanca? Onun aslında soru. Anladım. Evde ilk baş Türkçe öğrenmiştim. Ondan sonra anaokulda herhalde 3 yaşında mı ne başlanıyor. O zaman öğrendim. Yani aslında ilk 3 yılım sadece Türkçe ile geçti ama işte sonradan böyle gurbetçi Türkçesine dönüştü. Yapacak bir şey yok. Peki evde mesela ilk 3 yaşına kadar ya da anaokuluna gittikten sonra eve geldiğinde Almanca yine maruz kalıyor muydun? Mesela televizyon, radyo veya gazete, işte kitap. Evet tabii canım, televizyonu yani gerçi arada Türk televizyonu da açıyordum ama yani izlediğim programların %90'ı Almandı. Almanca dublajdı, öyle diyeyim. Anladım, tamam. Çift dille büyümenin en büyük avantajı, daha doğrusu sana kattığı en önemli şey neydi sence? Vay, bu zor bir soru. Yani şöyle diyorlar, kaç kere okudum ve başkalarından da duydum. İşte çift dille büyüdüğünde genelde dillere karşı bir şeyin oluyor. Nasıl deniliyor? Hani daha kolay öğreniyorsun yeni dilleri. O konuda bir etkisi var mıydı, yok muydu onu bilemiyorum. Çünkü benim genel olarak ilgim vardı ve zaten çok çaba gösterdim başka dilleri öğrenmek için. O yüzden hani bunun bir etkisi var mıydı bilemiyorum. Belki hani ilgimin olması belki bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama şöyle de diyeyim, mesela benim ailem beni hep yurt dışına göndermek için ilgi uyandırmaya çaba gösterdiler. Hani ben 10 yaşında mesela İngiltere'de yaz okuluna gittim tek başıma. Hani bir yazımı orada geçirdim. 10 yaşında bunu yapmak biraz garip olabilir ama onlar hani beni zorlamadı ama bana bu opsiyonu sundular. Geldiler bana sordular direkt bir yetişkin gibi, dediler bak sana böyle bir opsiyon sunuyoruz. İstiyorsan bu yazı Türkiye'de değil de işte İngiltere'de bir yaz okulunda geçir. Bir ailenin yanında kalırsın. Onların da işte senin yaşta çocukları var. Hem onlarla arkadaş olursun hem de okulda İngilizceni geliştirirsin. İstemiyorsan gitme, istiyorsan git. Ve ben çok iyi hatırlıyorum, böyle kafamda bunu düşündüm, tarttım. İlk başta korkuyordum. Hani İngilizcem çok zayıftı, daha bir sene görmüşüm ortaokulda. Hani çok az biliyordum İngilizceyi. Annemler de şey dedi işte, biz sana güveniyoruz, sen yapabilirsin. Yine de gitmek istemiyorsan gitme. Ama bil ki biz sana güveniyoruz. Hani sen yapabilirsin ve bu ne denilir, motivasyon veya İngilizce dediğimiz encouragement beni etkiledi. Hani dilden ziyade ailemdeki hani yurt dışı tecrübeye açık olması ve onların hani zihniyeti, aslında yani açık olan zihniyet, öyle deniliyor mu bilmiyorum Türkçe'de ama o beni etkiledi ve o yüzden dillere ve kültürlere ilgim bu kadar büyüdü diye düşünüyorum. Hani biraz konudan sapmış olduk. Hani çift dillilik bunu etkiledi mi bilmiyorum veya ne tür etkisi oldu bilmiyorum ama başka dilleri öğrenmeye daha çok ailem beni teşvik etti, öyle diyeyim. Anladım. Yo, çok güzel açıkladın gerçekten. Aslında 10 yaş da bayağı erken bir yaş. Yani çocuksun aslında bildiğin. Tam manasıyla. Evet. Bayağı cesurca, hani o yüzden erken yaşta başlaması çok iyi olmuş. Hani senin devam etmiş zaten bir şekilde ilgin. Evet. Her anne babaya bunu yapabilirim, tavsiye edebilirim. Yani
çocuklarınız düşündüğünden çok daha becerikli, çok daha kolay adapte edebiliyor kendisini başka kültürlere, başka kontekstlere. O yüzden yani siz güven gösterdiğinizde onlar da zaten kendine güvenecek. Onu diyebilirim. Ve çünkü ben hani çok böyle cesaretli biriydim diyemem. Yani benim de endişelerim vardı ama o güveni hissedince benim kendime de güvenim arttı ve devam ettim sonra. Yani o yaz bir kapı açtı. Ondan sonra her yaz gittim diyemem. Tabii bunun maddi bir şey de var, boyutu da var ama bulduğum fırsatları kaptım yani. Sonra ileriki senelerde de işte üniversiteye başladığımda Erasmus olsun veya okuduğum master da zaten okuduğum master Erasmus Mundus Master olarak geçiyor ve bundan birkaç tane var Avrupa'da ve bu Avrupa Birliği'nin dışında olan ülkeler için de açık olan masterlar oluyor genelde. Biraz da reklam yapayım kendi master Avrupa Birliği için çünkü zaten orada çalışıyorum. Tam böyle bir şey olsun, bağlantı olsun. Avrupa ülkelerin dışındaki ülkeler için de açık ve ne sağlıyorlar? İşte master'ın bir senesini bir üniversitede, ikinci senesini başka üniversitede yani anlaşmalı olarak zaten master'a başladığınızda bu şey oluyor, belli oluyor. Ve üstüne ek olarak, bu da benim örneğimde öyleydi, Avrupa Birliği'nin dışına çıkabiliyorsunuz ya da Avrupa'nın hatta kıtanın dışına. Ve ben mesela Etiyopya'da okudum bir dönem. Yani bu Erasmus Mundus Master'ın sayesinde böyle bir şey yapabildim ve o ayrıca bir şey hayatımı değiştirdi. Yani oraya gitmeseydim şu an bambaşka yerde olurdum diye düşünüyorum. Bütün hem hayatımı hem bakış açımı hem her şeyimi değiştirdi. Ve yine yani önüme gelen fırsattan dolayı bunu yapabildim daha doğrusu veya o fırsatı kaptığım için öyle diyeyim. Yani aslında buradaki vermek istediğim mesaj herkes bunu yapabilir. Sadece önünüzdeki fırsatları görmeniz lazım. Tabii bazen kolay olmuyor. Bunun farkındayım yani AB vatandaşı olduğum için bazı avantajlarım var ama genel olarak yani bu herkese nasıl diyeyim korkmamakla ilgili hani bir şeyin bu çok zor ben bunu yapamam veya bu bana göre değil buna sadece çok ne bileyim nitelikli insanlar girebilir işte benim şöyle yetersizliğim var böyle bir şey düşünmemek lazım. Kesinlikle yoksa yani nasıl diyeyim siz kendinizi şey yapmış oluyorsunuz küçük görmüş oluyorsunuz ve aslında çok yani dünyada bir sürü fırsatlar var. Onları nasıl deniliyor bilemedim. Kapın yani. Korkmayın. Yapın. Öyle işte. Konulardan saptık biraz. Kusura bak. Hayır. Çok alakalı konular aslında. Yani senin bu konuda çok fazla tecrüben var. Yani sırf bu konuyla alakalı ayrı bir video bile çekebiliriz aslında. Özellikle senin Etiyopya öncesi, sonrası, orada yaşadıkların falan. Çünkü hani ben seni tanıdığım için biliyorum çoğunu ama yani belki yani küçük bir kısmını kesin daha ne tecrübelerin vardır. Yo çok güzel bağladın çünkü konuyla alakalı gerçekten. Hani zaten yabancı dil öğrenmeyi de Türkiye'de bir olay, bir sorun hala maalesef biliyorsun. Yani sorun demek istemiyorum ama çok fazla etken, çok faktör var. Sen de biliyorsun. Aynen konuyla alakalı konuşmuş oldun yani. Teşekkürler tekrardan. Ben aslında bu soruların tabii seni tanıdığım için çoğunun cevabını biliyorum ama bir kez daha sormak istiyorum. Tabii de seni tanımayan insanlar için de. Farklı dil konuşurken insanların karakterinin de değiştiğini söylerler yani. Yani sence sende de bu durum var mı? Konuştuğun dile göre modun değişebilir mi? Mesela Arjantinlerle İspanyolca konuşurken daha canlı ve enerjik olur musun? Bir Alman'a veya atıyorum bir Fransız'a kıyasla. Ya da bu da tamamen o durumla mı alakalı? Ya da o kişiyle mi alakalı? Hani dilden daha çok. Evet diyorlar. Duydum ben de bu söylemi. Ben de daha çok kişiyle alakalı diye düşünüyorum. Yani dilden ziyade karşımda hangi tür insan var? Yani mesela çocukluğumdan kalan arkadaşımla çok böyle heyecanlı konuşurum genelde. Çünkü birlikte zaman geçiriyorken belli bir yapımız vardı. Ve o zamanlara geri dönüyorum ve o zaman konuşma tarzım ona göre değişiyor.
ne bileyim işteyken mesela fark etmiyor. Önümde İtalyan olsun, Alman olsun. Çünkü Avrupa Birliği'nde mesela veya diğer yaşadığım ülkelerde de karşımda kim olursa olsun biraz daha ne bileyim işte profesyonel bir attitude alıyorsun. Konuşma tarzın ona göre değişiyor. Veya ne bileyim işte normal özel hayatına tanıştığın zaman da yani kontekste göre değişiyordur diye düşünüyorum. Dile göre karakter değişebilir diyorken belki de dil değil de işte kültüre bağlı olan bir şey. Şimdi karşımda Arjantinli örneği kullandın, onu kullanalım. Şimdi Arjantinli insanlar zaten genelde biraz daha nasıl diyeyim, biraz daha heyecanlı konuşuyorlardır. Biraz daha çok elleriyle ifade ediyorlardır. Yani genel olarak zaten konuşma tarzları biraz daha nasıl diyeyim? Enerjik. Aynen, enerjik, öyle diyebiliriz. O da bu sefer bana yansıyor olabiliyor. Yani etkilenebilirim ve o yüzden belki biraz daha yapım değişiyor veya konuşma tarzım değişiyor. Ama benim yani bende şahsen benim karakterim konuştuğum dile göre değişmiyor diye düşünüyorum. Mesela hiçbir dilde küfür kullanmam. Ne Türkçe'de ne Almanca'da, hiçbir dilde, çünkü yapım böyle öyle değil. Yani hiçbir zaman küfürlü konuşmamışım. O yüzden mesela birisi bana sordu mu işte Almanca'da, Türkçe'de bana küfür öğret dediklerine, dedim yani kusura bakma ama kullanmıyorum, bilmiyorum ya, bana bunu sorma. Ama o mesela o karakterin bir parçası hiçbir zaman değişmiyor ve bunun gibi bazı başka şeyler de var. Mesela çok deyimli konuşmam ben. Hani insanlar genelde kendi dilinde özellikle çok deyimle ifade eder kendini. Veya atasözü mü diyeyim artık. Ben mesela çok fazla konuşmam. Belki bu biraz Alman bir şeydir. Tarzıdır. Hani Almanlar çok düz, mantıklı ve direkt konuşurlar ya. Benim de yapım öyledir. Hani neyse o. Fazla böyle dolaylı veya alt mesajlı konuşmam. O da mesela konuştuğum her dilde aynıdır. Yani o yapım bütün dillerde aynı olduğunu düşünüyorum. Ne zaman değişebilir? İşte karşımda farklı bir insan veya farklı bir dünyadan, yani iş dünyası, özel hayat, ne bileyim farklı veya akademik kontekst, ona göre değişiyordur diye düşünüyorum konuşma tarzım veya yapım. Çok uzun bir cevap oldu. Umarım cevaplamış olmuşumdur. Evet. Kesinlikle. Aslında son değindiğin konuyla ilgili biraz orada aklıma komik bir şey geldi. Benim burada çok yakın Kazak arkadaşım var. Hatta onunla da bir video çekmiştim. Ben mesela dediğin konu alakalı arada mesela özlü söz veya deyim kullanmak hoşuma gidiyor benim. Yani Türkçe konuşurken. Kazak arkadaşımla biz İngilizce, Rusça, yani daha çok İngilizce konuşuyoruz aslında. Ama biliyorum yani kültürler benziyor. Kazakça, Türkçe de aynı kökenden zaten ve bizdeki çoğu atasözü onlarda da var. Bazen direkt çeviri yapıp ona mesela bir şeyden bahsediyoruz. Ona çeviri yapıyorum. Geçen de şey demişti. Sen böyle yaşlı babaanneler gibi hep böyle deyimlerle örnek veriyorsun demişti mesela. Dedim Evet. ki hani onun anladığını biliyorum. Çünkü mesela atıyorum Türkçe bir atasözünü Almanca çevirsen çok belki mantıklı gelmeyebilir ama hani kültür de benzediği için hemen anlıyor mesela. Ya da onlarda da o tarz bir şey var. O yüzden eğer uygun bir durumsa ben böyle çevirip anlatmaya çalışıyorum. Çünkü o anda onu kullanasım geliyor mesela ki biliyorsun Evet. Türkçe'de çok fazla atasözü ve deyim falan var. Aslında çok güzel bir şey. Yani ilk başta bahsettiğim şey zaten o. Hani bir dil öğrenmiyorsun, bir kültür ve mentalite öğreniyorsun bir dil öğrenirken ve o deyimlerden dolayı da oluyor. Yani mesela komik bir şey. Geçenlerde bir İtalyan arkadaşım anlattı bana. Ben hiç daha önce düşünmemiştim. Mesela farklı dillerde hiçbir şey anlamadığın zaman birisi sana bir şey açıklıyor, bir şey anlatıyor. Bunu anlamıyorum, işte Çince gibi geliyor veya it sounds like Chinese, değil mi? Bir şey anlamadığında veya ne bileyim Türkçe'de Fransız kaldım diyorsun hani sen bir şey anlamadığın zaman, değil mi? Yani genelde başka bir dile ve kültüre bir şey yapıyoruz, bağlantıyoruz. Almanca'da ne diyoruz? Ich verstehe nur Bahnhof.
Ich verstehe nur Bahnhof ne anlama geliyor? Sadece tren istasyonu anlıyorum. Yani tren istasyonu ne ya? Yani nereden gelmiş insanların akıllarına? Benim de hep düşüncem ve bunun gibi başka şeyler, bir deyimler daha da var. Zum Beispiel der Zug ist abgefahren. Yani artık geç oldu. Artık bir şey yapamayız, geç kaldık anlamına geliyor. Der Zug ist abgefahren. Yine böyle teknik bir referans. Ve biraz belki bilmiyorum, bununla ilgili daha araştırma yapmadım. Bu şu an sadece kendi şahsi düşüncem ve yorumum. Hani böyle teknik referanslar Alman kültürüne biraz sanki uyuyor gibi geliyor. Daha böyle fonksiyonel ne bileyim yani. Böyle mühendisliğe dayanan şeyler doğru mu bilmiyorum ama yani o deyim konuya geri gelmek için hani deyimlerin arkasında bir dünya var, bir mentalite var. Hani bir bakış açısı var ve bunları bilmek ve anlamak ve kullanabilmek aslında çok güzel bir şey. Yani bunu yapabiliyorsan ve hani karşındaki Kazakistan'dan gelen birini anlayabiliyorsan ve aynı deyimlerini kullandığını biliyorsan hani bunu kullanabilmek çok güzel bir şey. Yani o karşındakiyle hemen bağ kurabiliyorsun. Çok güzel bir şey yani aslında. Evet, kesinlikle haklısın. Kültür, dil zaten paralel ilerliyorlar beraber. Evet. Yani çok şey arkasında var bir dilin. Yani zaten bahsetmiştik ya. Şu an öğrendiğin bir dil veya gerçi buna da cevap verdin ama öğrenmek istediğin bir dil var mı? Hangisi ve sebebi diyeceğim ama herhalde Portekizce diye cevap vermiştin zaten. Ama bu bittikten sonra biraz Avrupa'dan çıkmak istiyorum. Yani keşke ama harcayı çok daha ilerleyebilseydim ama dillerden bir tanesi. Hani orada yaşayıp orada kullanman gereken dillerden. Hani Portekizceyi İspanyolca ve Fransızca'ya benzediği için daha kolay sadece ders alarak öğrenebildiğim bir dil ama Amharca mesela yani gerçekten orada yaşamak gerekiyor veya sürekli pratik etmek gerekiyor yoksa çok zor öğrenmek. Ama yani bir sonraki dil Arapça olur herhalde. Öyle mi? Evet ama tabii o da aynen öyle yani Arapça konuşulan bir ülkede yaşamak lazım herhalde. Diğer türlü çok zor olduğunu düşünüyorum. Öyle yani bir sonraki dil inşallah Arapça olur. Anladım. Güzel. Sen bir ara yani bu tabii bir ara dediğim kaç sene öncesi Japonca falan öğreniyordun biraz sanki. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ya ilk tanıştığımız zamanlardan hatırlıyorum. Hala ilgin var mı? Şimdi ben son zamanlarda o tarafa yöneldiğim için soruyorum. Yok. Yok çünkü yani Japoncayı Japonya'da konuşabilirim sadece ve çevremde de maalesef çok Japon yok. Hani bir şeyim yok şu an. Ne okuduğum ve izlediğim bir şeyden dolayı, ne çevremdeki insanlardan dolayı, ne de işimle ilgili bir bağım var, bir bağlantım var. O yüzden şu an bir merakım yok. Ama dil olarak çok enteresan bir dil ve aynı şekilde bunda da ki Japonca diğer dillere göre çok böyle izole kalmış. Yani biliyorsun Japonya bir ada ve çok çok uzakta ve onlar yani hem kültür olarak hem dil olarak çok böyle tek başlarına kalmışlar ve o yüzden diğer kültürlere göre çok farklı gelişmişler. O yüzden çok enteresan yani. Büyük ihtimal öğrenince bunu da fark edersin. Bir sürü deyimler veya gramerde de belki bile anlarsın. Hani çok farklı bir tür insan ve kültür var arkasında. Yani enteresan onu demek istiyorum. Güzel bir dil ama şu an onun için yer yok hayatımda. Bir de sana sormak istiyordum. Sen kaç dil konuşuyorsun şu an? Ben en son biz görüştüğümüzde hatırlamıyorum kaç dilde ama seninle bayağı arttı diye biliyorum. Yani aslında benim de biraz karışık. Yani Türkçe, Almanca, İngilizce, İspanyolca dışında biliyorsun bir ara Rusça'ya başlamıştım falan. Rusça'da A2, bence A2 B1 arası falandır diye düşünüyorum. Sonra bir Çince maceram oldu.
Çince'de de ilerledim ama biliyorsun Çince bayağı zor bir dil ve gerçekten çok fazla emek istiyor. Yani her dil emek istiyor ama Çince gerçekten ekstra bir emek istiyor. Benim Allah'tan hani az önce çok güzel bağlayabilirim şu an dediğin şey. Dedin ya Japonya ile alakalı bir motivasyonun, bir sebebin yok mesela. Ama benim Çin'le ilgili hem kültüre de ilgi duyuyorum. Çok fazla arkadaşım var orada. Hem burada yaşayan hem de online olarak kontak halinde olduğum çok fazla insan olduğu için hep maruz kalıyorum ve motivasyonum yüksek. O ikisiyle şu an aslında aktif olarak öğrenmiyorum. Biraz tembellik de yapıyorum. Bir de biliyorsun insan full time çalışınca, tam zamanlı çalışınca hafta sonları direkt takılmak, eğlenmek istiyorum. Yani dinlenmek istiyorum. O yüzden pek bir şey ilgilenmek istemiyorum. O yüzden aktif olarak öğrenmiyorum ama şu ana kadar öğrendiklerimi muhafaza etmeye çalışıyorum diyeyim. Yani taze tutmaya çalışıyorum. Bir de Korece'ye başlamıştım. Bir ara özel ders alıyordum online. O da ders aldığım kişi saatlerini düşürünce sadece hafta içi ders veriyor. Ben de hafta içi çalıştığım için maalesef denk getiremiyoruz. Ona da biraz ara verdim. Yani Çin-Rus orta seviye, Korece şu an başlangıç falan. Arada böyle açgözlük yapıp farklı bir dil öğrenmek istiyorum. Ben bu ara işte dediğim gibi yani biraz Asya, o bölgeye ilgi duyduğum için bir ara Vietnamca'ya falan baktım. Ama yani hiçbir alakam şu an pek olmadığı için Vietnamcayla mesela. Bir de zor geldi. Özellikle dilin telaffuzu, kelimelerin telaffuzu falan. Şu an hani onu bir rafa kaldırdım. O yüzden yeni öğrendiğim bir dil yok. Yani bu son 3 işte Rus, Çin ve Korece'nin önce düzgün bir seviyeye gelmesini isterim. Hani böyle akıcı bir şekilde. Ondan sonra belki hani başka bir dile başlayabilirim diyebilirim herhalde. Öyle yani. Ama Arapça listemde benim. Yani listemde dedim hani öğrenmek istediğim dillerden bir tanesi. Çok fazla insan var. Yani dünyada en çok konuşulan 7. mi, 8. mi? Yani yalnız söylemeyeyim de bayağı konuşan insan var ve konuşan insan sayısı tabii ki de önemli. Çünkü her yerde denk gelebiliyorsun. Farklı diyalekler, farklı şive ve ağızlar falan. Videonun neredeyse sonuna geldik. Senden en son yani son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Bu video ile ilgili, dil öğrenmekle ilgili veya dil öğrenmek isteyenlerle ilgili verebileceğin tavsiye diye sorayım. Gerçi bunu daha önce de güzel açıkladın gayet ama yani son sözü sana bırakıyorum. En son söylemek istediğin bir şey var mı genel olarak? Sonra kapanış. Dil öğrenmekle ilgili olursa şunu söyleyebilirim. Hani sana da soruyorlardır belki hangi dil daha zor veya hangi dil daha kolay öğrenmek için. Ve aslında buna olan cevabım her dil zor, her dil kolay. Bu biraz size bağlı ve ilginize, isteğinize bağlı. Tamam, bazı dillerin grameri biraz daha zor olabilir ama her dil bir kapı açıyor başka bir dünyaya ve o yüzden çekinmeyin. Biraz eforu sağlayın. İstiyorsanız ders bile almayın. Bazen sadece bir kişiyle konuşunca öğreniliyor. Yani bir sürü yöntem var. Ama bir dil öğrenmek hayatınızı çok büyük bir şekilde etkileyebilir, değiştirebilir. Çok şey öğrenebilirsiniz. Hiç ummadığınız kişilerle tanışabilirsiniz. Belki iş başvurusunda bile şey olur. Yani tabii ki onu biliyoruz zaten ama yani bir dil öğrenmeyi küçümsemeyin ve üşenmeyin. Çok büyük fırsatlar ve güzel şeyler getiriyor hayata. O yüzden bunu diyebilirim. Çok güzel ifade edemedim ama herhalde mesaj anlaşıldı. O yüzden burada bitiriyorum. Süper. Kesinlikle bence gayet güzel ifade ettin. Çok teşekkür ederim sana gerçekten. Bence gayet güzel tavsiyelerde bulundun. Bir de sen de çok böyle internasyonel seviyorsun, takılıyorsun. O yüzden çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Seninle kesinlikle özellikle seyahat üzerine ayrı bir video bile çekebilirim yani. Umarım bir gün buluşursak Avrupa'da bir yerde veya nerede olursa yüz yüze de böyle vlog tarzı bile çok yapmak isterim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.